Koçarlı Bağcık yakınlarındaki Çölenasar mevkiindeyim. Çölenasar'daki kale Anadolu geçidini tutuyordu. Anadolu geçidi Latmoslar'da, Beşarmak Dağları'nda kuzeyden güneye doğru geçiş kontrol ediyordu. Büyük bir ana kütlenin üzerine yapılmış gözetlem kulesi şeklindeki kale son zamanlarda maden tehdidi altında. Her biri sanki bir asker gibi dimdik ayaktalar. Fıstık çamları. Yerel köylerine geçim kaynağı fıstık çamları. Toplaması oldukça zahmetli. İşçiliği fazla olan fıstık çamın kilosu çok yüksekten alıcı buluyor. Karşımızda ise Beşarmak Dağları'nın yalçın zirvelerini görüyoruz. Bağcık Deresi'nin üzerinden geçiyoruz. Burası çevreden gelen doğa sporlarıyla uğraşanların kamp yaptığı güzel bir düzlük. Gördüğünüz gibi şu yol da oldukça yakın. Latmos yerel ineklerin özgürce otladığı bir yer. Buranın inekleri çok büyük olmuyor. Bunlar yerellik olduğu için yavru gözükse de aslında bunların büyük çoğunluğu yetişkin. Latmos değil Anadolu'nun, yeryüzünün en müstesna, en özel coğrafyalarından biri. Hem jeolojik olarak hem bağrında barındırdığı, koynunda sakladığı arkeolojik ve tarihi değerleriyle, yerel kültürüyle Latmos bölgesi, Beşparmak Dağları gerçekten eşi benzeri olmayan bir yer.
Çölen Hasarı'nın içine geldim. Karşımızda Latmos'un zirveleri gözüküyor. Büyük bir kayanın kütlesinin üzerine doğaya uygun, eğim uygun şekilde örme taşlarla bir hasar, yani eski bir kale yapılmış. Burası da Anadolu geçidi oluyordu. Anadolu geçidi ile aşağıya Milas'ın Sakarkaya Gölü'ne ulaşıyorsunuz. Bu sayede dağı kuzeyden güneye doğru geçebiliyorsunuz. Antik dönemde bu geçit önemliydi. Çünkü Büyük Menderes Ovası'nı aşağıda Eiromos'a, yani Milas tarafına bağlıyordu. Bu kalenin ilerisinde ise hemen kuzeyinde Bağırcık Kalesi yer alıyor. Bu astarlar birbirlerini görüyorlardı ve geçidin güvenliği sağlanıyordu. Kayada tam ortasında bir yuvarlak oluşmuş. Çölen Hasarı'nı gezmeyi tamamladım. Gerçekten manzarası muhteşem. Heybetli bir ana kayanın üzerine yapılmış. Kim bilir zamanında burada akşamları ateş başında nöbetçiler ne sohbetler ettiler. Şimdi inişe geçiyorum. Aşağıdan bakıldığında tırmanmak oldukça güçmüş gibi algılanıyor, fakat kayadaki çıkıntılar sayesinde yürüyüş yapmak oldukça kolay. Yalnız yağışlı günlerde oldukça kaygan olabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var. Aşağıda ise Hasar Düzlüğü var. Hasar Düzlüğü kampçıların tercih ettiği bir yer. Aracımda Bağcı Köyü'ne geldim. Köyün hemen çıkışında aracımı park ettiğimde yürüyüş parkuruna başladım. Buradan kamp alanı var, Bağcı kamp alanı. Oraya doğru gidiyorum. Orada Zeis Akarius Tapınağı ve Bağcı Kalesi'ni göreceğiz. Bu arada yalnız değilim. Meraklı gözler beni takip ediyor. Bağırcı Köyü Latmosların tam kalbinde. Dağın kuzey yamacında kurulu. Buradan Latmos'un pek çok güzelliğine erişmek kolay. Bağırcı Köyü'ne şu an yürümüş olduğum patikayı takip ederseniz yaklaşık bir 17-18 km sonra göl kenarındaki Kapıkırı antik
Latmos Elektriası'na iniş yapıyorsunuz, varıyorsunuz. Buradan yine Surat Kaya'ya Mira dönemi, Mira Krallığından kalma, ilk döneminden kalma kayaya oyulmuş, vurarak yapılmış kaya resimlerini görebilirsiniz. Yine bölgede yakınlarda kaya resimleri var. Neolitik dönemden kalma. Onları da görebilirsiniz. Ama buraya sadece bu Gnaz kayaları ve fıstık çamları görmek için daha gelinebilir. Hemen dağın kuzeyinde olduğu için zirveleri izleyerek yürüyüş yapıyorsunuz. Buradan kamp alanından biraz uzun olmakla birlikte zirveye çıkan bir rota da var. Güneş kendini bulutların arasından gösteriyor. Burası Bağırcık'ın kamp alanı, Baskıdüzü. Şenlik zamanı kamp yapılıyor. Zeus Akarius Tapınağı'na ulaştık. Zeus Akarius'un anlamı zirvedeki Zeus anlamına geliyor. Burada bir miğfer görüyoruz. Antibloğunda. Bir tane sütun yerde kalmış. Burada Arşita bloğunu görüyorsunuz. Burada yazısı olsa da çok silinmiş. Burada kalkan kabartması yapılmış. Tapınağın duvarları. Tapınağın manzarası böyleydi. Karşımızda Latmos'un tepesi, zirvesi, Tekerlek Kayası. Şu an bulutların altında. Tapınağın hemen yakınında bir tane kovukta kaya resmi var. Buraya kadar gelmişken kaya resmini görmeden olmaz. Hadi gidelim kaya resmini görelim. Burada bir antik demir işçiliği var. Bakın. Cürufları görüyorsunuz. Bayağı yoğun şekilde cüruflar var.
Bu gördüğünüz yerde demir madeni işleniyordu. Şu an yıkıntı halde. Hemen arkasında da bir deri yatağı var. Antik patikalarda yürümenin keyfi bir başka. Hemen bir yukarıda arı evleri var. Onları size göstermek istiyorum. Daha öncesinde burada vahşi yaşam olduğu için özellikle ayıların çıkmaması için kovanlar böyle kaya kütlesinin üzerine yapılan sedirlerde saklanıyormuş. Eskiden tarımın da yapıldığı teraslardı bunlar. Kamp alanına geri döndüm. Şimdi de Bağcık Kalesi'ne doğru yürüyüş yapıyorum. Saat bayağı ilerledi. Güneş dağların arkasına kaldı. O yüzden biraz acele ediyorum daha iyi görüntü alabilmek adına. Patika üzerinde Kamasaryon tipi denilen kaya mezarlarını görüyoruz. Ana kayaya açılan çukurun içerisine cenaze konuyor ve üzeri kalın taş bloklarla örtülüyordu. Özellikle Kapıkırı'ndaki Göl Kalesi'nin üzerine bulunduğu ana kayada pek çok Kamasaryon tipi kaya mezarları var. Latmos içerisinde en sevdiğim patikalardan biri burası. Ana kayayı Karyalılar peynir gibi kesmişler. Bakın burada çok güzel bir örneğini görüyorsunuz. Tabii bu mezarlar antik dönemdeyken dahi soyulmuşlardı. Ta Çatalhöyük'ten başlar isek Anadolu insanı ölülerini yakından tutmayı çok seviyordu. Çatalhöyük'te evlerin atlarına, sedirlere gömülüyordu ölüler. Likya döneminde Likyalılar lahitlerini şehrin içine en merkezi yerlere koyuyorlardı. Yol ve güzergah üzerlerine. Bağcık Kalesi'ne özellikle bu mevsimde Ekim sonu Kasım ayında gelin. Orayı böyle çok güzel yosunlar kaplanmış şekilde göreceksiniz.
Kaleye çıkan herkesin mutlaka dikkatini çeken kaya oluşumlarından biri karşınızda. Sanki bir fil şapkasına benziyor. Kalenin zirvesine neredeyse geldim. Gördüğünüz gibi Bağcık köyü ta karşıda olduğu gibi Anadolu geçidine hakim. Bu doğal geçit sayesinde ulaşım sağlanıyordu. Güneş batma yakın olduğu için bulutlar kızarmaya başladı. Burada tonozvari bir yapı görüyorsunuz. Belki de bir sarnıçtı. Burada tonozlu bir yapı oluşturulmuş. Amacını bilmiyorum. Kalenin asıl yerleşimin olduğu yere geldim. Burada bir sütun tamburu kalmış. Küçük bir yapı var burada. Burada gördüğünüz gibi ana kayanın etrafına yığma taş örerek bir alan, kapalı alan oluşturulmuş. Yapının merdiveni burada kalmış. Bir tane sütun tamburunu görüyorsunuz. Her tarafta kalıntılar var. Burası da muhtemel kaledeki görevlilerin, nöbetçilerin toplanma yeriydi. Merdiven gibi sanki aynı zamanda oturma sırasına benziyor. Bakın burada bir sütun var. Burada muhtemel ki kapalı bir mekan oluşturmuşlardı. Hemen karşı duvarı görüyorsunuz. Duvarın işçiliği çok güzel.
Latmos'un zirvesi bulutlar altında. Sütun kaidesini görüyorsunuz. Bir diğer sütun kaidesi daha. Bir zamanlar kaledeki görevlerin oturduğu sıralarda ben oturuyorum. Günün yorgunluğu iyice arttı ve gün batmak üzere. Sabahtan beri bir şey yememiştim. Kahvaltıya duruyorum. Tam yeri tam zamanında ben de nöbetçinin yaptığı gibi oturup biraz düşünmek ve atıştırmalıklar yemek istiyorum. Buraya kadar izlemişseniz lütfen şu an videoyu durdurup beğeni tuşuna basarsınız. Videoyu sevdiklerinize paylaşırsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim. İnanın buralara gelmek zaten güç. Üstüne bir de kayıt çekim almak daha da yorucu oluyor. Emeğe saygıda kusur etmezseniz beni mutlu edersiniz. Unutmayın ki marifet iltifat gerektirir. Şimdi bana afiyet olsun. Size keyifli seyirler. Bu dağ yalnızca taş değil, mitlerin mekanı. Bir zamanlar burada ay tanrıçası Selene çoban Enduvan'a aşık olmuş. Her gece ay ışığıyla Latmos'un doruklarına dokunmuş. Latmos'un insanları dağın ruhuyla iç içe yaşadı, yaşıyor. Ama şimdi bu sessiz dağın kalbinde bir başka ses yükseliyor. Maden ocakları milyonlarca yıllık bu kayaları kar için parçalıyor. Doğanın biçim verdiği taş şimdi insanın hırsıyla toza dönüşüyor. Ve biz bu belleği koruyamazsak bir gün sessizlik çökecek taşların üzerine. Ve geriye yalnızca unutulmuş bir yankı kalacak.